Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Deneyim, özellik ve fiyat dengesiyle şu anda alınabilecek en iyi 5 Xiaomi telefonu birlikte inceleyeceğiz. Ve burada herhangi bir bütçe sınırımız yok. 15.000'den başlayıp 50.000'e kadar çıkacağız. Ve baştan belirteyim, bu videoda her zaman olduğu gibi herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir cihaz bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve yeni modeller çıktıkça, fiyatlar değiştikçe bu seriye devam edelim mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ve son bölümde de bu cihazların hepsiyle ilgili değerlendirme yapacağız. Şimdi alınabilecek en ucuz Xiaomi ile başlayalım. Burada Poco X6'yı görüyoruz. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığında rahatlıkla söyleyebilirim. Ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Full AMOLED X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 256 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. İkinci sırada 20.006 fiyat performans kralı ki benim de favorim yani X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem AIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Üçüncü sırada 20.000 ile 30.000 bandında tartışmasız en iyi Xiaomi yani Poco F6'yı görüyoruz. Kameraların yerleşimi ve tasarımı artık daha hoş ve cihaza daha da profesyonel bir görünüm katmış. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz, kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza
karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Şimdi Ozan, F6'nın en büyük olayı ne derseniz burada kesinlikle en önemli kısım donanım tarafı. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S Gen 3 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS, düşük orta grafik arasında da 90, destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat rahat verebilecek. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. 90 Watt'lık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı da IP64 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dördüncü sırada özellikle kamera ve performans olarak Xiaomi tarafında rakipsiz olan 13T Pro oldukça mantıklı. Tasarımsal açıdan arkadan baktığımızda gerçekten oldukça sade ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Özellikle kamera modülü ve kameraların yapısı cihazı daha profesyonel bir görünüme kavuşturuyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 144 Hz gibi oldukça tepkisel bir ekranla karşılaşıyoruz. 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerde 13T Pro'ya konumlandırılmış. Burada 2600 nite varan maksimum parlaklıktan bahsediyorum. Donanım kısmında da Android'in en güçlü işlemcilerinden MediaTek Dimensity 9200 Plus'ı görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans olarak da verimlilik olarak da piyasadaki en iyi işlemcilerden biri. 12 GB RAM, UFS 4.0, 512 GB'lık depolama ile beraber de günlük kullanımda verdiği performansın S23'ten geri kalır hiçbir noktası yok. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 diyafram açıklığına sahipken OIS destekli Leica lensini burada görüyoruz. 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 50 megapiksellik telefoto kameramız da var. Bu kamerayla da 2x optik, 20x'de dijital zoom yapabiliyoruz. Leica lenslerin en önemli artısı fotoğraf tarafında ortaya çıkıyor ve OIS desteğiyle stabilizasyon Xiaomi tarafındaki en iyi cihazlardan biri. Ancak ön tarafta 20 megapiksel ve maalesef Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 5000 mAh batarya 120 Watt'lık hızlı şarjla beraber geliyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi en güncel teknolojileri görebiliyoruz. Ve son sırada kamera, ekran, performans, batarya, yani her anlamda tam olarak bir amiral gemisi istiyorum ama fiyatını da tam olarak hak etsin diyorsam bu noktada kesinlikle Xiaomi 13 Ultra'yı alırdım. Xiaomi 13 Ultra baktığınızda çok premium bir cihaz diyebilirim. Kamera modülüyle en üst seviye cihazlardan olduğunu bize çok rahatlıkla hissettiriyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Dayanıklılık açısından da bayağı başarılı bir cihaza karşı karşıyayız. Harman Kardon üretimi Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri de 13 Ultra'da görebiliyoruz. Xiaomi 13 Ultra ekran yönünde de muazzam bir seviyede. 6.73 inç OLED QHD Plus 522 ppi piksel yoğunluğuyla piyasadaki en iyi ekranlardan birine sahip. 120 Hz adaptif bir yenileme ile beraber ekranımız uygulamaya, yaptığımız işe göre yenileme hızını ayarlayabiliyor ve bu da pil tasarrufu açısından da çok önemli bir avantaj. HDR10, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği ile birlikte de görsel deneyim yönünde kontrast oranı, renk dengesiyle beraber muazzam bir deneyim bizlere sunuluyor. 2600 nit maksimum parlaklıkta bu ekranın en önemli avantajlarından. Ekrandan donanıma geçtiğimizde Snapdragon 8 Gen 2'yi görebiliyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans yönünde zaten tartışmaya bile gerek yok. 12 GB RAM'de
bu sisteme eşlik ediyor ve depolama anlamında UFS 4.0'ın kullanılmış olması uygulama açılışlarını, yükleme hızlarını baya yükseltiyor. Donanım yönünde genel bütünüyle çok iyi bir cihazla karşı karşıyayız. Oyunlarda en üst ayarlarda en ufak bir FPS drop'u olmadan çok rahat şekilde oynayabilirken ısınma konusunda amiral gemilerinde en az ısınan cihazlar arasında. Hafıza kartı desteği maalesef ki yok. 256, 512 ve 1 TB'lık 3 farklı depolama seçeneğimiz bulunuyor. Kameralar tarafında da ana kamerada 50 megapiksellik Leica üretimi olan muazzam bir sensörle birlikteyiz ve değişken bir diyaframa sahip otomatik odak, RAW kayıt, 8 elementli lens, bunlar çok önemli detaylar ve rakiplerine baktığımızda ana kamerasıyla bir adım öne geçmeyi başarabiliyor. Burada iPhone 14 Pro Max gibi cihazlarla da kıyaslanabilecek seviyede. Sony IMX989 piyasanın en büyük kamera sensörlerinden. Hem renk başarımında hem de fotoğrafların detaylarında neredeyse kayıp söz konusu değil. Burada 200 megapiksel, 108 megapiksel kameralara oranla 50 megapikselle böyle bir performans gerçekten başarılı. Burada gerçek anlamda Xiaomi hiçbir kameradan kısmamış. Tüm kameraların 50 megapiksel olduğunu söyleyeyim. Ultra geniş ve telefoto f1.8 iken optik zoom kameramızda f3.0 diyaframla karşımıza çıkıyor. Fotoğraf çekim kalitesini ben hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimleri için gayet beğendiğimi belirteyim. Videolar kısmında burada 10 bit 4K 60 FPS Dolby Vision videolar çekebiliyoruz. Videolardaki kalite, stabilizasyon muazzam bir seviyede. Hem ana kamera hem yardımcı kameralarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. 32 megapiksellik ve Full HD 60 FPS çekebilen otomatik odak özelliği olmayan fakat Dolby Vision destekli bir kamera ile beraberiz. 5000 mAh batarya ve 90 Watt kablolu 50 Watt'ta kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Yaklaşık 33-34 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3 gibi teknolojileri görebilirken NFC desteği de tabii ki cihazımızda var. IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyorken dostlar şimdi en önemli kısım, yani bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer benim oyunla işim yok ve bütçemde 15.000 bandındaysa bu noktada fiyatına oranla düşündüğümde Poco F6 kamera, ekran ve batarya olarak da bizi üzmeyecek bir telefon. Ama ben telefonu alıp 3-4 yıl uzun yıllar kullanacağım veya tamamen odağım oyunsa Poco X6 Pro çok mantıklı ve sadece oyun odaklı değil, kamera ve tasarım olarak da iyi bir cihaz istiyorsam Poco F6 X6 Pro'dan çok daha mantıklı ve hem X6 Pro'nun hem de Poco F6'nın 12 GB RAM, 512 GB'lık versiyonlarını kesinlikle önermiyorum. Çünkü Poco X6 Pro'nun 8 GB'lık versiyonu 16.000 TL ama 12 GB'lık versiyonu neredeyse Poco F6 fiyatında ve aynı şekilde Poco F6'nın 12 GB'lık versiyonu da neredeyse 13T Pro ile aynı fiyatta. O yüzden iki cihazın da şu an için 12 GB'lık versiyonları kesinlikle alınmaz ve bütçem 30.000 bandındaysa da bu fiyat bandında güncel bir amiral gemisi istiyorsam Xiaomi 13T Pro kamera anlamında da performans olarak da üzecek bir cihaz değil ve son olarak bütçe sınırım yok ve aldığımda da gerçekten fiyatını hak eden ve her yönüyle kusursuz tam olarak bir amiral gemisi istiyorsam kesinlikle Xiaomi 13 Ultra'yı alırdım ve son olarak da listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem bu piyasada alınabilecek en iyi Xiaomi'leri inceledik ve açıkçası Poco F6, X6 Pro ve Xiaomi 13 Ultra sadece Xiaomi içinde değil kendi fiyatlarında en iyiler diyebilirim. Bu cihazların en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsiniz. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.